8 yaşındaki küçücük bir çocuk hayalleriyle, umutlarıyla, sıcacık gülüşüyle bu hayattan koparılıyor. Arif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baran Bey Sağ siz de olun. hoş geldiniz. Eğer Tutmaz Deresi'nden canlı yayında olacak Murat. Ekibim biliyorsunuz günlerdir burada. Yanında da Nari'nin amcası var. İbrahim Bey, İbrahim Güran hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Nur Hanım. Şimdi bu dere çok önemli. 19 gün boyunca aramalar yapılıyor. Aile, köy halkı her yerden Narin'i arıyorlar. Bu dereyle ilgili az sonra çok önemli kritik gelişmeleri canlı yayından size aktaracağız. 8 yaşında küçücük bir kız çocuğu hayalleriyle, umutlarıyla görüyorsunuz ekranda. Biz hepimiz Narin'i böyle hatırlayacağız. Sıcacık gülümsemesiyle hatırlayacağız. Şimdi ne yazık ki soğuk bir toprağın altında. Ardında bıraktığı şey ne? 2 soru var. Narin Güran'ı kim neden öldürdü? Babası diyor ki ucu kime dokunursa dokunsun. Ben gerçekleri çıkartmak için buradayım. Kızımın gerçek katilinin hak ettiği şekilde yargılanmasını istiyorum diyor. Biz de bu sorunun yanıtını arıyoruz ve iz sürüyoruz. Türkiye'nin konuştuğu o cinayet. 8 yaşındaki Narin'i kim öldürdü? Narin neden öldürüldü? Sen istersen ekibi tüm bu soruların yanıtı için Narin'in öldürüldüğü o köye gitti. Nur Viral ile Sen İstersen ekibi olarak Narin Güran dosyasını araştırmak üzere Diyarbakır'ın Tavşantepe köyündeyiz. Narin Güran, Arif ve Yüksel Güran'ın 6 çocuğundan biriydi ve evin tek kız çocuğuydu. Olay günü yani 21 Ağustos 2024 günü Narin Güran ailesiyle yaşadığı bu evden saat 14 civarlarında tek başına çıkarak Kur'an kursuna gitti. Narin evden çıktıktan sonra bulunduğumuz bu patika yoldan aşağıya inerek önce amcasının evine gidiyor ve amcası kızlarını soruyor. Ve daha sonra yine aynı yolu yürüyerek Kur'an kursuna gidiyor. Narin evden çıktıktan sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz bu Kur'an kursuna geldi ve bir süre ders aldı. Saatler tam 15.05'i gösterdiğinde Narin kuzenleriyle birlikte Kur'an kursundan çıkarak bulunduğumuz bu yolu yürüyerek eve doğru gitmeye başladılar. Minik Narin Kur'an kursundan çıktıktan sonra kuzenleriyle birlikte yürüyerek bulunduğumuz bu noktaya geldi. Yani tam okulun önüne. Saatler tam olarak 15-11'i gösterirken Annesi mi, amcası mı, abisi mi? Yoksa komşuları Nevzat mı? Evet, ekibim sahada. Eğer Tutmaz Deresi'nin orada. Çok acı bir şey var ki sevgili seyircilerimiz. 19 gün boyunca, değil mi Arif Bey? Siz arama çalışmaları yaparken Nevzat da bütün soğukkanlılığıyla sizin aranızdaydı. Bizim aramızda kanala atlıyor. Evde olmayan köylülerin kapısını kırarak içeri giriyor. Evde olmayan köylülerin evinden, pencereden içeri giriyor. Çekmecelere bakıyor. Dolapların içine bakıyor. Yani bir de diyor siz niye Nevzat'tan şüphelenmediniz? Adam bizden önce her yere koşuyor, her yere. Şimdi cansız beden bulunmadan önce tabii ki sevgili seyircilerimiz Nevzat da şüpheliler arasında değildi. Evet. Az sonra Murat ve amca İbrahim Bey detayları aktaracağız ki Murat günlerden beri... Polis teşkilatından olmasaydı o adam şu an bizim içimizdeydi. Evet çok acı. Ya gerçekten çok acı. Şimdi Murat biliyorsunuz gerçekten en kritik dosyalarda yani canla başla çalışıyor ekibiyle beraber. Günlerdir orada. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğer Tutmaz Deresi'nde araştırmaları yaparken bazı detaylara dikkat çekiyor. Şimdi o detayları aktaracağız ama az sonra bu dere yatağında, derede çok önemli gelişmeleri amcayla birlikte bize aktaracaklar.
19 gün süren umutlu bekleyişin ardından 8 yaşındaki Nari'nin cansız bedeni Eğer Tutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Ekibimiz o bölgeye gitti. Gerçeklerin izini sürdü. İşte tam olarak Narin Güran'ın kaybolduktan tam 19 gün sonra melek olan o bedeninin bulunduğu noktadayız. Ve iddiaya göre Nevzat Bahtiyar Salim Güran'dan almış olduğu cansız bedeni bir çuvala koyarak bulunduğumuz bu noktaya getirdi ve tam 19 gün sonra Narin Güran'ın melek olan o bedeni yetkililer tarafından bu noktada bulundu. Tüm Türkiye Nevzat'ın itirafından sonra Nari'nin cansız bedeninin bulunduğunu düşünse de gerçekler bambaşkaydı. Nari'nin cansız bedeni arama çalışmaları sayesinde bulunmuştu. Nevzat'ın sakladığı gerçeklerse cansız bedenin bulunmasından sonra ortaya çıkmıştı. Dosyanın seyrini değiştiren o kamera görüntüsünün olduğu noktadayız. Hemen yan tarafında görmüş olduğunuz çiftlik evinin güvenlik kamerasına Nevzat Bahtiyar'ın bir görüntüsü yansıdı. İşte o görüntünün ardından adeta Narin Güran dosyasında dosyanın seyri değişti. Dosyanın seyrini değiştiren o kamera görüntüsünün bulunduğu nokta Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu noktaya yaklaşık 500 metre uzaklıkta ve köye de 1,5 kilometre uzaklıktaki bir yerde. Peki o kamera görüntüsü olmasaydı Nevzat Bahtiyar cinayeti itiraf edecek miydi? 7 kez ifade değiştiren Nevzat Bahtiyar'ın o güne dair anlattıklarından hangileri doğru? Çok zor biliyor musunuz? Hepimiz kendimizi bir an Nari'nin ailesinin yerine koyalım. Şimdi Arif Bey'in yerine koyalım. Düşünebiliyor musunuz? Eğer Tutmaz neresindesiniz? Buralarda, bu bölgede 19 gün boyunca arama çalışmaları yapılıyor ve hiçbir şey olmamış gibi bütün soğukkanlılığıyla, bütün sessizliğiyle Nevzat Bahtiyar aramalara eşlik ediyor. Sanki iddia edildiği gibi o cesedi o almamış, Nari'nin ölümüne tanıklık etmemiş değil mi Murat? Nur Hanım, Evet Nur onun Hanım, kesinlikle mahkemesinde şunu söyleyelim, Narin... Murat bir dakika, baba bir şey söylüyor. Şimdi mahkemede hakim bey o vahşiye bir soru sordu. Dedi kim sana Narin kayboldu gelip söyledi. Dedi söyle Özkan dedi. Dedi götürüp gömen sensin. Niye haber bekliyorsun? Niye kaybolduğunu başkasından haber bekliyorsun? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Böyle bir şey olamaz. Ve bu adam itirafçı değil. Bu adam benim kızım bulunduktan sonra sabahı kızım bulundu ve polis teşkilatın dikkatiyle kırmızı araba gece saat 10'da artık tespit ediliyor. Bu adam itirafçılıkla hiçbir alakası yok. Eğer bu adam itirafçı olsaydı 19 gün boyunca niye Narin'i orada sakladı? 19 gün niye bekledi? Ya da ya da soru şu, 19 gün boyunca nasıl o soğukkanlılığını Diyor korudu? ki ben korktum, ailem tehlike altında. Ya orada 1700 tane personel, askeri personel var. Biz bunlardan daha mı güçlüyüz ya? Bir de şöyle Nur Hanım kendisinin korktuğunu söylüyor. Kendi garibanla ilan ediyor ama abisinin kardeşleri her gün Çarıklı dediğimiz yerde 14-15 yaşındaki çocuklara silah sıkıyorlar. Yani kendini gariban. Evet bu kaç hafta önce oldu bu. 14 yaşındaki çocuklara silah sıktı bunlar. Evet, şimdi Murat sen sahadasın, Eğer Tutmaz Deresi'ndesin. O kritik günde yani problem mi var bağlantıda? Tamam bağlayalım tekrar arkadaşlar. Şimdi Nari'nin o karanlık gününün en önemli, en kritik noktası bu. Ve orada yaklaşık 150 metre yürüyor. Bakın zaten yapılan keşifte de 150 metre yürüdüğü yerde Dara 2 üst bölgesinde Mobesa kamera var orada. 55 saniyede bir tur atıyor. Yani 150 metreyi 5 dakikada söylesek en azından 6 defa onu orada tespit
edebilir. Ama gelelim ki diyorlar ki kamera 15 gün kayıt alıyor ve üstüne kayıt Bu alınmış. kamera nerenin kamerası? Bu kamera havaalanını koruyan, havaalanına herhangi... Askeri kamera. Tabii askeri kamera. Peki o bölge hani terör hikayesinden dolayı çok enteresan bir bölge. Çok olayların olduğu bir bölge. Orada askeri amaçlı bir kamera Havaalanı görüntüsü 15 günde koruma amaçlı silinir orada. mi? Havaalanı koruma amaçlı. Kaç sene önce Tamam da 15 günde o koruma amaçlı terör bölgesindeki bir kamera kaydı 15 günde silindi. Benim kafam bunu almıyor. Doğruysa Ya da hocam bilmiyorum ben diyelim onu. ki 15 günde bir silinse bile. Hayır sen- silinir mi olur mu? Hayır, olmayacağını Terör var, herkes bilmem ne biliyor. var. Şöyle düşünelim. Ya sen ilk gün, ya senin askeri üst bölgenin kamerası var, sen gidip onu alsana. Sen ilk önce bir güvenlik kameralarını bir toplasana. Kesinlikle evet, doğru. Sen neden dedikodular Toplanması peşinde, lazım. işte diyorum ya dedikodular peşinde Belki konuşuyorsun, orada- asıl bakın, deliller kayboluyor. Bir de tabii Salim de belki oradaydı. Tabii. Her Kim şey- olursa olsun. Kim Görüntüde olursa çıkar. olsun. Tabii Kimse. canım yani şimdi bazı seyirciler şunu anlayabiliyor. Biz aileyi destekliyor bilmiyorum. Benim umurumda bile. Ben sizi tanımam etmem. İlk defa burada görüyorum. Ama eğer o kamera görüntüsü çıksaydı bizim yaptığımız yorumlar Biz bugün burada bazıları konuşamazdık. yanlış olurdu. Biz bugün burada konuşamazdık. Bitti. Belki de Salim'le beraberdi. Korktuğu için Nevzat Salim'i söyleyemedi. Sonra da söylemekten çekindi. Belki de öyle bir şey. Ama kamera görüntüsü Salim'i de maalesef veya Enes'i bu bilmiyorum insanlara yani. verilen cezalar hepsi çıkarabilirdi. belkiler üzerinde ceza verilmiş. Şimdi aile bunu Maalesef. anlatırken aslında sevgili seyirciler, ekibim Maalesef. niye orada? Baba günlerdir bağıra bağıra şunu söylüyor. Yani Narin o yokuşu diyor 51 saniyede çıkamaz. Mümkün değil. Bu raporu hazırlayan mantığa kişi aykırı. gelsin, 51 saniyede çıksın. Bak bu raporu hazırlayan kişi. Kur'an kursundan çıktıktan Gelsin bir sonra 51 saniyede. Evet gelsin. eve doğru 51 biliyorsunuz dün saniyede o yukarı görüntüleri çıksın. de ekrana Ya getirdik. zaten Allah onu Sonra çarpmış, haber müdürümüz tekerlekli Murat sandalyede biliyorsunuz Allah o tepeyi korkusu kendi yolunu çıktı. bilsin. Evet. Bırakın 51 saniyede yani Murat'ın çıkma süresi neredeyse yani 2 dakika. Bakın, çok basit bir şey söyleyeceğim. Adli fizik diye bir şey var. Şimdi ben kimseyi savunma konumunda değilim. Ben gördüğümün üzerine analiz yaparım. Nari'nin kameraya ilk girdiği ve son göründüğü andaki metre ölçülür. O Hocam yol. bağlantımız hazırmış. Hazır varken çünkü köyde biliyorsunuz çok zor bu bağlantıyı kurabilmek. Murat seni dinliyoruz. daratılmış Yanında da bas, amca adım adım. İbrahim var. Adım adım daratılmış bas. Buyurun. Evet Nur Hanım, amca İbrahim şu an yanımızda. Biz Eğer Tutmaz Deresi'ndeyiz. Yani Nari'nin minik bedeninin bulunduğu o noktadayız ve bulunduğumuz bu noktayla ilgili isterseniz öncelikle size bilgi vermek istiyorum. Ve daha sonra Nari'nin cinayetinde gelişen süreçleri anlatmak istiyorum. Bulunduğumuz bu nokta köye yaklaşık 1-1,5 kilometre uzaklıktaki bir nokta. Görüyorsunuz şu anda Eğer Tutmaz Deresi'nde suyun aktığı yer ve Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu o noktadayız. Şu an Salim, Nevzat Bahtiyar'ın iddiasına göre Nevzat Bahtiyar getirdi Narin'i ve burada üzerine de taş koyarak saklamak suretiyle buradan hızlıca ayrıldığını söylüyor ama resmi rakamlara göre bu bölgede 38 dakika kalmış bu noktada Nevzat Bahtiyar. Tam 38 dakika burada Narin'in cansız bedeninin yanında kaldı ve daha sonra buraya üzerine taş koymak suretiyle sakladıktan sonra buradan ayrıldı. İşte biz de tam o noktadayız. Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu, o saklandığı tam o noktadayız. Eğer Tutmaz Deresi'ndeyiz. Sizler de görüyorsunuz ve Evet. Geçmişe yönelik daraltılmış bayağı. Biz tepki gösterince... bize Bağlantı bir- var mı arkadaşlar? Bir daha bağlantıyı Ve kuracağız. orada telefonunu Şimdi- siliyor, WhatsApp'ını temizliyor. Evet. Şeyde mi? Ne zaman? Eğer tutma deresinde. Narin'i gömdükten sonra telefonu, WhatsApp'ını sıfırlıyor. WhatsApp'larını Ben siliyor. Nevzat size bir şey Bahtiyar. söyleyeyim. Yine bir şey söyleyeceğim. Otopsi raporunda, yani ben bilim anlamında giderim, bir şey söylüyor. Diyor ki Nari'nin vücudunun bir kısmında su altı canlılarının şeyi bulundu. Ne diyelim, larvaları bulundu. Ama vücudunun bir kısmında karada yaşayan hayvanların, böceklerin larvaları bulundu. Bu neyi gösterir? Bu şunu gösterir. Nevzat bedeni gömmek için bir yerlere eşmedi. Götürdü, olduğu gibi bıraktı. Burada 38 dakikayı ben analiz etmeye çalışıyorum. Bıraktı, üstüne bir taş koydu. Ki bedenin bir kısmı dışarıda kaldı ve karasal böcekler geldi. Adli entomolojik incelemede de o larvalar saptandı. Böylelikle Nari'nin vücudunun bir kısmı, çok özür dilerim bunları anlatıyorum ama ya kusura bakmayın ama yani maddi gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Bir kısmı dışarıdaydı. Bu da çok gömmek için veya oraya koymak için uzun süre uğraşmadığını gösterir. O zaman soru şu, 38 dakika sen orada ne yaptın? Şimdi bu soru önemli. Bakın bir insan
Birisi onu öldürdü veya birisi öldürdü ona verdi. Bilemiyoruz şu anda kimin öldürdüğünü bilmiyoruz şu anda. Ve siz o cesedi bir yere gömeceksiniz veya saklayacaksınız. Götürdünüz bıraktınız. Ya siz orada 38 dakika 5 dakikalık bir iş için 38 dakika veya diyelim ki gidiş geliş o 150 metre kadar bir yürüyüş dediniz. Hadi 5'er dakika o diyelim 10 etti 28 dakika veya 20 dakika. Siz bıraktığınız andaki eşmemişsiniz bir yeri de hemen bırakmışsınız. Çeker gidersiniz ya. Uygun yer bulamamış olabilir mi hocam? Hayır direkt oraya gitmiş. Hayır direkt oraya. belki Görüntü. Nereye gömebilir? Direkt Peki uygun siz yer. bunu duyduktan sonra ne yaptınız Arif Bey? Bütün her şey yaşanıyor. Biz bunları Bu duyduktan cinayet sonra ortaya hepimizi- çıkıyor. Yani o Hepimiz anda gözaltında. düşünsenize. Hepimizi gözaltına Herkes aldılar. göz altında. Sadece ben Narin'i belki amcam dışarıda. gördükleri gün hepsi, bütün aile fertleri hepsi gözaltına alındı. Aile ferdi. Ve Şimdi çoğu Söyleyin, Peki, söyleyin sizin lütfen. tüm Bir dakika hocam, bir akrabalar- dakika. Evet. akraba değil ya biz 7 ev özeliz. Ve o Telefonlarınızdaki gözaltı... kayıtları niye sildiniz? Yani Hangisi? Yani diyor ki mesela burada jandarmanın bir raporu var. Diyor ki Tamam. mesela ne zaman tutmuş bu raporu? Çok enteresan. 2.9'da tutmuş. Yani söylüyor? kaç gün sonra? 10 gün sonra. Tamam. Değil mi? 11 gün sonra tutmuş. Tamam. Diyor ki ancak aile bireyinin şüpheli olarak alınan ve cep telefonlarının Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konularak şahıslardan birçoğunun Birçoğu olay kim? gününe ait WhatsApp görüşme kayıtlarının ve mesajlaşmaların silmeleri. Aile bireylerinin olmuş olan bir olayı gizlemeye yönelik eylem olduğu değerlendirilmiştir diyor. Hocam bizim gizleme gibi bir amacımız olsaydı. Yani işte ya silmesi Tamam. önemli. Yani niye Şimdi silmişler? hocam ben size bir şey Yani, söyleyeyim. Evet. Ben olay zamanında binlerce küfür hakaret geliyor. Ben bunu sildiğim zaman bunun neresi şüpheli? Mesela örnek veriyorum. Bir örnek Ya sadece. olayın anında mı hemen olay o da Hayır, 10 hayır, gün olan olmuş anda yani. değil, birkaç gün sonrası mesela. Evet. Biliyorsunuz bazı programlardan dolayı bütün aile bireyleri numaralarını çıkarabiliyorlar. Çıkardıkları numaralardan benim mesela buradaki akrabalarıma da hepsine küfür edip silecek o Ama küfürleri olayın olsun. sıcağı sıcağına hani Hayır, daha hayır. çocuk aranıyor ya hani çocuk tamam. arandığı için bir orada şimdi kimse sizi tanımıyor o anda mesela. Tamam. Yani Kim aile bireylerinden kim mesela? Mesela ben silmedim, babam silmedi, annem silmedi. gözaltına kardeşim alınanlar ben diyor. silmedi. Kimler gözaltına alınmıştır mesela? Herkes alındı. Ha işte o zaman gözaltına alınanlardan Tamam. telefonları da almışlar. Daha öncesi aldılar. Hayır daha öncesi yani aldılar. işte ne zaman aldıysa bu ayın ne zaman gözaltına alındınız? Şimdi onların Her gün aldığı arıyordular. rapora, onların aldığı rapora Yüksel'in ve Enes'in Evet. telefonu kapalı dediler. Evet. Yüksel bazı verileri sildi dediler. Evet. Ama bizim çıkardığımız raporda, Tuncay Beşikçi'nin çıkardığı raporda ne bir silme var, ne bir telefon kapatma var. Ve şu da var. Ve şu an kendi ifadeleriyle uyuşan Şimdi az sonra o kritik Uyuşan saatleri zaten ekrana evet, getireceğiz. veriler Şu da var, şu da Özellikle var. bir dakika Nevzat ve Salim'in o gün neler yaşadığını, baz istasyonu kayıtlarına göre neler söyleniyor az sonra hatta şimdi yapabiliriz. Bağlanana kadar Mehmet Hocam sizden rica edeceğim bütün bu konuları değerlendirmeyi. O kritik saatlerde kim neredeydi? Evet.